Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde dağların eteklerine kurulmuş, taş yolları ay ışığında gümüş gibi parlayan, cumbalı evleri sabah güneşini ilk gören, akşamları ise lambaları birer sarı ateş böceği gibi yanan güzel bir şehir varmış. Bu şehrin adı Bulut Kent'miş. Bulut Kent dışarıdan bakıldığında çok huzurlu görünürmüş. Sokakları tertipli, evleri sevimli, meydanı geniş, çatılarında kuşlar eksik olmazmış. Ama şehrin içinde kimsenin kolay kolay fark etmediği sessiz bir eksilme yaşanıyormuş. İnsanlar hayal kurmayı unutuyormuş. Eskiden bulutlara bakıp şekiller çıkaranlar artık sadece havanın durumunu konuşur olmuş. Yağmurda toprak kokusunu değil, ıslanacak çamaşırları düşünür olmuşlar. Çocukların tuhaf benzetmelerine gülümseyen yüzler azalmış. Gökyüzüne uzun uzun bakan gözler çoğu evde kapanmış. Yalnız bu şehirde Mine adında bir çocuk varmış ki sanki Bulut Kent'in unuttuğu ne varsa onun kalbine toplanmış gibiymiş. Mina bir buluta bakınca yalnızca bulut görmezmiş. Bazen onu bir panda sanırmış, bazen kocaman bir yastık, bazen de gökyüzüne kaybolmuş ağır bir gemi. Kaldırım taşlarının arasından çıkan otları yeraltı bahçelerinin habercisi gibi görür, akşam rüzgarının bacalardan geçerken masal anlattığına inanırmış. Bir gün büyük annesi ona şöyle demiş: her şehrin görünmeyen bir kalbi olurmuş. Ama bazı şehirlerin kalbi yalnızca insanlar hayal kurdukça atarmış. Bulutkent de öyleymiş. Bir gün burada yaşayanlar hayal etmeyi unutursa şehir yerin üstünde durmak istemezmiş. Mina bu sözü hiç unutmamış. Ve bir gece gerçekten de o tuhaf şey olmuş. Ay gökyüzünde her zamankinden daha büyük ve daha parlak duruyormuş. Yıldızlar sanki aşağıya dikkatle izliyormuş. Rüzgarlar bile şehri uyandırmamak ister gibi yavaşça esiyormuş. Tam gece yarısı bulut kentin altından hafif bir uğultu yükselmiş. Evlerin camları incecik titremiş. Kiremitler usulca birbirine dokunmuş. Kuyudaki su halkalanmış. Mine gözlerini açıp pencereye koşmuş ve gördüğü manzara karşısında nefesi kesilmiş. Çünkü şehir yükseliyormuş. Gerçekten bütün şehir evleriyle, yollarıyla, saat kulesiyle, ağaçlarıyla, hayvanlarıyla birlikte ağır ağır göğe doğru çıkıyormuş. Şehrin altından mavimsi ışıklar süzülüyor. Sanki bulutken görünmez köklerini topraktan söküp bulutlara uzatıyormuş. Ama herkes yükselmiyormuş. Bazı insanlar aşağıda kalmış. Onlar sokaklarda durmuş, şaşkın gözlerle yukarı bakıyormuş. Mina onların yüzlerine dikkatle bakınca bir şey anlamış. Aşağıda kalanlar uzun zamandır hiçbir şeye hayret etmeyen, gökyüzüne bakmayan, hayal kurmayı unutanlarmış. Tam o sırada aşağıdan babasının sesi gelmiş. Mina! Babası da aşağıda kalmış. Elinde aceleden aldığı hırkası, ayağında ters giyilmiş terliğiyle sokakta duruyor, yukarıya bakıyormuş. Mina hemen pencereye daha çok eğilmiş. Baba, beni duyuyor musun? O gece sesler tuhaf bir şekilde birbirine ulaşıyormuş. Şehir yükselse de sözler kopup gitmiyormuş. Sanki hava yerle gök arasında görünmez bir köprü kurmuş. Duyuyorum diye seslenmiş babası. Tam o sırada şehrin ortasındaki eski havuzdan gümüş renkli bir buğu yükselmiş. Bu göğe doğru uzamış, dönmüş, kıvrılmış.
ve sonunda gece ile sisin birleşiminden yapılmış gibi ince uzun bir varlığa dönüşmüş. Ben demiş, Bulut kentin düş bekçisiyim. Onun sesi hem aşağıdakilere hem yukarıdakilere aynı anda ulaşmış. Bu şehir demiş, yalnız taşlarıyla değil, insanların düşleriyle dengede dururmuş. Bir bulutu yalnızca bulut sanmayınca, bir gölgeye yalnızca karanlık demeyince, bir dereye yalnızca su gözüyle bakmayınca şehir hafiflermiş. Ama siz her şeyi yalnızca olduğu kadar görmeye başlamışsınız. Bu yüzden bulut kent yükselmiş. Sonra eklemiş. Şafak sökmeden önce aşağıda kalanlar yeniden hayal kurmayı hatırlarsa şehir geri iner. Ama bunu nasihatle değil, kalplerinde yeniden bir kıpırtı uyanınca yapabilecekler. Mine bunu duyunca hemen düşünmeye başlamış. Konuşup anlatmak istememiş. Çünkü bazen uzun sözlerden daha güçlü olan şey, insanın gözünün önünde beliren küçücük bir büyüymüş. Hemen çatıya koşmuş. Orada başka çocuklar da varmış. Onlar da aşağıya bakıp ne yapacaklarını düşünüyorlarmış. Mine onları işaret etmiş. Hep birlikte renkli kağıtlar, kurdeleler, ince ipler getirmişler. Sonra bulutlara benzeyen, kuyruklu gök balıkları gibi görünen, kanatlı ay şekilleri gibi parlayan şeyler yapmışlar. İçlerine küçük ışıklar koyup bunları aşağıya doğru sarkıtmışlar. Gökyüzünden sallanan bu ışıklı şekiller aşağıda kalanların üstüne renkli gölgeler gibi düşmüş. Mina yukarıdan babasına seslenmiş. Şu buluta bak, neye benziyor? Babası önce dikkatle bakmış. Sonra yüzünde unutulmuş bir gülümseme belirivermiş. Pandaya benziyor diye seslenmiş. Bunu duyan başkaları da göğe bakmaya başlamış. Sütçü kadın iki bulutu birbirine yaslanmış koyunlara benzetmiş. Yaşlı anahtarcı sarkın ışıkları devlerin kaçırdığı ateş böcekleri sanmış. Köprü başında duran adam uzaktaki nehrin uyuyan bir ejderhanın sırtı gibi parladığını söylemiş. İnsanlar bunları söyledikçe yüzleri yumuşamış. Gözlerinde çok eski günlerden kalma bir ışık yeniden yanmaya başlamış. Şehir hafifçe titremiş. Ama aşağıda hala biri varmış ki hiçbir şeye kapı aralamıyormuş. Bay Somurtkan. O gökten sarkan ışıklara bakıp dudak büküyor. Bulut pandaya bile sıradanmış gibi davranıyormuş. Sanki içindeki bütün acaba kelimeleri yıllar önce taş kesilmiş gibiymiş. Mina bir an düşünmüş. Sonra aşağıda Bay Somurtkan'ın kapısının önündeki küçücük saksıyı görmüş. İçinde yıllardır açmayan minicik bir tomurcuk duruyormuş. Mina yukarıdan seslenmiş. Orada ne görüyorsun? Kurumuş bir bitki demiş Bay Somurtkan. Mina yumuşacık bir sesle cevap vermiş. Belki de o açmak için birini bekleyen küçük bir yıldızdır. Bay Somurtkan bu kez hemen cevap vermemiş. Başını eğip saksıya daha dikkatli bakmış. Ay ışığı tomurcuğun ucuna vurunca orada incecik mavi bir parıltı görülmüş. Adamın yüzü değişmiş. Çok geçmeden sanki yıllardır içinden çıkmayan bir söz sonunda yolunu bulmuş gibi mırıldanmış. Ben küçükken yıldızlara isim verirdim. Bunu söyler söylemez saksıdaki tomurcuk açmış. Mavi ile gümüş arasında parlayan minicik bir çiçek olmuş. İşte o anda bulunurken durmuş. Yükselişi kesilmiş. Şehir bulutların arasında asılı kalmış gibi kısa bir an beklemiş. Sonra bütün pencerelerinde sıcak ışıklar yanmış. Şehrin altındaki mavimsi parıltı altın rengine dönüşmüş. Düş bekçisi yeniden görünmüş. Hatırladınız demiş. Hayal kurmak gerçeklerden kaçmak değil.
Gerçeğin içindeki gizli kapıyı görebilmektir demiş. Şafak sökmeye başlarken Bulut Kent bir tüy kadar yavaş ve bir ninni kadar yumuşak biçimde aşağı inmeye başlamış. Mina çatı kenarından babasına bakmış. Babası da aşağıdan ona bakıyormuş. O bakışta bu gecenin asla unutulmayacağı varmış. Şehir sonunda yerine inmiş. Taşlar yeniden toprağa değmiş. Ama Bulut Kent artık eskisi gibi değilmiş. İnsanlar ertesi günden sonra gökyüzüne daha çok bakar olmuş. Bulutları yalnızca bulut saymamışlar. Çocukların tuhaf benzetmelerine gülerken onları susturmamışlar. Mina'nın babası bile akşamları onunla birlikte pencere önüne oturup gökteki bulutlara isim bulur olmuş. Bir gün yine pandaya benzeyen bir bulut geçmiş. İkisi birden aynı anda gülmüşler. Ve Bulut Kent'te herkes şunu öğrenmiş. Bir şehir yalnız taşlarıyla değil, içindeki insanların hayalleriyle yükselirmiş. İnsan da göğe bakmayı değil, acaba demeyi bırakınca ağırlaşırmış. O günden sonra bazı geceler Bulut Kent'in taşlarının altından incecik bir ışık sızar. Bunu görenler sessizce gülümsermiş. Çünkü bilirlermiş ki şehir yerinde duruyor gibi görünse de aslında her güzel hayalle biraz daha yükseliyormuş. İyi geceler, tatlı rüyalar.